Hamilelikte bazı belirtiler çok sık görülüyor. Ve videolarda da bunlara değiniyoruz. Kanama, yani anormal bir bulgu olmasına rağmen çok sık görülüyor. Hatta doğum yapmış olan annelere sorduğumuz zaman %30 civarında, sağlıklı doğum yapmış olanlara sorduğumuz zaman %30 civarında anne adayı diyor ki evet benim kanamam olmuştu şöyle veya böyle. Videolarda bunun nedenleri var. Ağrı, kasıklarda ağrı, bel ağrısı, karın ağrısı, bunun da muhtelif nedenleri var. Yani ağrı tabii ki korkutucu bir bulgu olmasına rağmen hamilelikte çok sık görülüyor. Yani bel ağrısı yaşamadan hamileliği tamamlamış anne adayı çok azdır. Bebek hareketlerinde zaman zaman azalma olabiliyor, artma olabiliyor. Bunun da nedenleri çeşitli videolarda var. Çarpıntı, halsizlik, bunun da nefes darlığı, bunlar da çok sık görülen, normalde bir anormalliğe işaret etmesi gerekirken nefes darlığı işte hamile olunmayan dönemde halsizlik, işte ne bileyim yani çok ciddi bir bulguymuş gibi durmasına rağmen hamile olunmayan dönemde, hamile olunan dönemde kanama, ağrı, ondan sonra bahsettiğim gibi çarpıntı, halsizlik, bel ağrısı, nefes darlığı, bunlar çok sık görülen şeyler. Doktor muayenesinin yerini hiçbir şey tutamaz. Tamam mı? Yani böyle mesaj gönderiliyor doktora sormak için, kanamam var acaba bir şey olur mu diye, ağrım var bir şey olur mu diye. Bunlar çok sağlıksız şeyler. Yani doktor kontrolü olmadan bilgi almaya çalışmak tamamen sağlıksız bir şey ve sizin aleyhinize olan bir şey. Çünkü içeride bir bebek var. Sizin de şikayetiniz var. O şikayetin nedenini anlamak için mutlaka bir muayene olmanız lazım. Doktor kontrolünden geçmeniz lazım. Yani böyle videolara bakarak doktorlara soru sorup onların yanıtlarına göre hareket etmek doğru değil. Mutlaka eğer bu şikayetler tamamen normal çoğunlukla olsalar bile ekstra bir doktor kontrolü gerektiren şikayetlerdir.